Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir çanta yapacağız. Çantamız motiflerden oluşacak ve çantamızın ön tarafında gördüğünüz motifli güllerimiz, arka tarafında da sade motiflerimi kullanacağım. Her iki tarafında farklı şekilde göründüğü için farklı çantaymış gibi kullanabileceksiniz. Ve sap olarak da metal altın rengi saplarımı kullanacağım. Çantamı kağıt iple ördüm. Ve ne kadar kağıt ip kullandığımı herhangi bir yere yazarak belirteceğim sizlere ve tığ olarak da 3,5 milimetre tığ kullandım. Şimdi önce düz motifimizi nasıl yapacağız onu anlatacağım. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane motifimiz var. 6.'yı beraber yapacağız. 6 tane düz motif kullanacağız. 7 tane de güllü motifimiz olacak. Burada 6 tanesini yaptım. 7.'yi de yine beraber. Düz motifimin yapımına geçiyorum. Düz motifimde yine 3,5 milimetre tığ ve aynı kağıt ipten kullanıyorum. Burada altıgen bir motif yapacağız. İlk önce başlangıçta zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. İsterseniz sihirli halka da yapabilirsiniz. Beş tane zincir çektim. İlk zincirimin içerisine batarak halkamı oluşturdum. Şu ipi de aradan yürüterek temizleyeceğim. Bir zincir çekiyorum. Halkamın içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, bakın 5 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Burada ilk zincirle yukarı çıkmıştık. Bu zincirin içerisine batıyorum. Ve ilmeğimi oradan çektim ve kaydırdım. Başlangıcımıza 5 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 ve kaydırdığımız ilmekle 6 tane batacağımız yer. Şimdi her noktaya 4'er tane trabzan yapacağız. Burada hemen batarak kaydırmayı birleştirdiğim yerden bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi yine kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Doladım. Aynı noktaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Doladım. Aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum ve bir kez daha aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde çalışacağız. Şimdi zincir çekmeden diğer sık iğneye geçiyoruz. Bir, iki tane trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya 3. ve 4. trabzanımı yapıyorum. Burada size belirteceğim nokta, aynı noktaya 4 tane trabzan yapıyoruz. Arasında 2 tane zincirimiz olacak. Diğer trabzana geçerken, pardon, sık iğneye geçerken zincir çekmiyoruz. Yani birleşik duracak böyle. Diğer sık iğneyi geçtim. 1, 2. 2 seferde çektim trabzanımı.
ve ikinci trabzanımı da yaptım. Arada 2 zincir ve aynı noktaya 3. ve 4. trabzanımı da yapıyorum. Doladım. Bir sonraki sık iğneyi geçerken yine zincir çekmiyorum. 2 tane trabzanımı yaptım aynı noktaya. 2 zincir çekiyorum ve 3. 4. trabzanımı da aynı noktaya yapıyorum. Doladım. Bir sonraki sık iğneyi geçerken zincir yok. İki trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim ve aynı noktaya 3. ve 4. trabzanımı da yapıyorum. Şimdi dolamamı yaptım. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. 1 ikinci sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı noktaya 3. ve 4. trabzanımı da çalışıyorum. Burada sıramı tamamlamış oldum. Bu ikisi birleşecek, yan yana olacak yani. Köşelerimizi sayarsak 1 2 3 4 5 6 altıgen motifimizin ilk sırasını tamamlamış olduk. Burada şurada çektiğimiz zincirin en üst noktasına batarak ilmeğimi kaydırdım. Burada yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanımın tepesine batarak yine ikili trabzanımı çalıştım. Boşluğa geldik. Buraya 2 tane. 1 2 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 trabzan daha. Buradaki 4 trabzanımın tepesine birer tane batarak birer trabzan yapmış oluyorum. Şimdi boşluğa geçiyorum. Bu boşluk bizim köşemiz. Buraya 2 tane trabzan yaptım. Ve 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 trabzan. Ve 4 trabzanın tepesine batarak 4 tane trabzan. Bu 1, ikinciye batıyorum. 2, üçüncüye batıyorum. 3, dördüncü trabzana batıyorum. 4, boşluğa 2 tane ve 2 zincir. Gördüğünüz gibi her kenarda 2, 4, 6, 8 tane trabzanımız olacak. Buralarda 2 zincirimiz olacak. Ve sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Yani birleşim noktasındayım. Başlangıçta 4 trabzanı yapmıştık. Sonda da 4 tane yaptık. Bunları birleştirerek bu kısmı da 8 trabzana tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir çektim. Yine sıradaki trabzanımın tepesine batarak her trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Boşluğa 5 tane trabzan yapacağız. 1 2
3 4 ve 5. Burada 2 4 5 trabzanımızı yaptık. Yine burada her trabzanın tepesine birer trabzan. Yani burada 8 tane trabzanımız var. Diğer boşluğa geleceğiz. Burada da yine 5 tane trabzanla dolduracağız bu kısmı. Sıramızda hiç boşluk olmadan tamamen trabzanlarla tamamlamış olacağız. Sıra sonuna geldim. Yine ilk yaptığım zincirin tepesine batarak kaydırıyorum. Son sırada şu köşelerin uçlarının biraz sivri olması için şu kısımlarda kaydıracağız. 1 2 3 tane sık iğne yapacağız. Bakın burada 5 tane trabzan yapmıştık boşlukta. 2 4 5. Bu noktaya kadar kaydırıyorum. Kaydırdım. Sık iğne yaptığım zaman motifin boyutu biraz daha büyüyor. Öndeki motiflerin boyutuna uymadığı için bu şekilde kaydırma yaptım. Şurada 5 ilmeğimizin birincisine batmışım. İkincisine sık iğne, üçüncüsüne de sık iğne ve dördüncüsüne de sık iğne. Yani 5 ilmeğin üçüne sık iğne yapıyoruz. Başta ve sondakine kaydırma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kaydırma yaptım. Bir sık iğne, ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. Bu şekilde köşeyi hafiften sivriltmiş oluyoruz. Burada da yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kaydırma yapacağız. Ve bakın burada 1 2 3 4 5 trabzandan baştaki ve sondakini çıktığımızda sık iğne sık iğne sık iğne yapacağız ve motifimizi tamamlayacağız. Sıra sonuna geldim ve en son kaydırmamdan sonra ipimi kopararak tamamladım. Burada dikerken yine beraber olacağız. Bakın böyle biraz kırışık durabilir motifiniz. Bunu ütüyle tersten ütüleyin, buharlı ütüyle. O zaman gördüğünüz gibi bu formu alacaktır. Eğer düz yüzünden ütülerseniz çok parlama yapıyor, eskimiş görünümü oluşuyor motifinizde. Eğer düzden ütülemek isterseniz üzerine tülbent koyabilirsiniz. Şimdi bu motifimi tamamladım. Güllü olan motifimize geçelim. Gül olan motifimizde öncelikle taban çalışıyoruz. Ve tabanımızın görüntüsü bu şekilde. Üste gül yapraklarının yapılmamış hali bu şekilde. Önce bu kısmı yapacağız. Burada bu benim 7. tabanım olduğu için kağıt iple çalışmayacağım da makrome ipiyle yapacağım. Sonrasında gülümüzün yapımını da burada kendi ipiyle devam edeceğim. Motifimizi yaparken sihirli halka kullandım. Burada sihirli halkamın içerisine şöyle ilmeğimi uzattım. Üzerine bastırıyorum, kıvırıyorum tığımın üzerine. Boşluğa batıyorum. 2
İki seferde topladığım bir trabzan oluşturdum. Yukarı çıkma trabzanımız bu. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Hemen şu uç kısmını çekiyorum. Bakın, halkamızı oluşturduk. Kaç tane trabzan yapmışız? Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane trabzanımız var. 12. trabzanımı da yaptım. Ve burada ilk trabzanımın tepesine şöyle normalde birleştirirken şöyle batarız. Böyle batmayacağız. Ortasından arka katına batıyorum ve ilmeğimi kaydırdım. Burada hemen bir zincir çekiyorum. Yine yukarı çıkmak için trabzanımı çalışıyorum. Başlangıçta bir tane trabzan yaptım. Sıradaki noktaya hep böyle ortadan batacağız. 1, 2, bir tek bir çift çalışacağız. Sıradaki noktaya bakın ortadan batıyorum. Batarken arkada bir kat daha ipimiz var, oradan da batıyorum. Önde de şu çizgimiz oluşacak. Bir tane yaptım. Sıradakine yine buradaki zincir görünümünün ortasından batıyorum. 2 kat ipimin altından. 1, aynı noktaya. İkinci sıramın sonunda bakın burada bir ayrıklık oluşuyor. Burada bir iki tane ilmeğin fazladan hiçbir zararı olmaz. Dairemizi tamamen güzel yapalım. Burada sonuncuya da çift batıyorum. Sonra ilk başlangıçta battığımız yere de yine bir kez daha batarak trabzan yaptım ve aradaki açıklık gördüğünüz gibi azaldı. Şimdi yine tepesine batarak birleştiriyorum. Bir ilmek, bir zincir çektim, pardon. İlmeğimi uzattım, doladım. Aynı noktaya batıyorum. Ve aynı noktaya ikinci kez batıyorum. Bu sırada da yine bir tek bir çift çalışacağım. Yani ilmek sayısını biraz burada iyice çoğaltmış oluyoruz. Çünkü çiçeğimizin ortasında 2, ikinci sırada 3 ve 3. sırada da 5 yaprağımız var. Ve yapraklarımızı biraz rahat yerleştirebilmek için biraz fazla ilmeğe ihtiyacımız var. Bir tek bir çift çalışıyorum. Bazen iki çift bile yan yana yapabilirsiniz. O tamamen sizin motifinizin gidişine bağlı. Düzgün duruyorsa, kıvrılma olmuyorsa bir tek bir çift yapın. Ama ara ara iki çift de yapabilirsiniz dediğim gibi. Yani buradaki sayılara çok takılmayın. Yaprağı yaparken onu yine ayarlayabilirsiniz. Bakın iki çift yan yana yaptım burada. Şimdi bir tane tek yapıyorum. Yine ikinci çiftimi yaptım yan yana. Dönüşlerde motifimiz kasılmasın.
Bakın. Yani bu sırada tekli çiftliden az olacak. Öyle düşünün. Ara ara tek yapın. Başlangıç yerine geldi. Zaten bu kısım çiçeğimizin altında kalacak. Şurada birleşim yerlerine çok özenerek birleştirmedim ama gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim ve burada birleştirdim. Şuradaki zincir sayım sanırım 7 ya da 8'di. Bunu bir yere not almadım. Katiple 8 sanırım ama çok gevşek çekiyorsanız 6 ya da 7 zincir çekin. 5, 6, 7, 8. Şöyle karşılıklı ayarlıyorum ve buradan ikiye bölüyorum. Yine şöyle göz kararı. Sekiz. Bakın şöyle karşısına denk gelince şu noktaya batıyorum. Gördüğünüz gibi birbirine eşit gibi oldular. Şimdi şuraya batıyorum. Arada 6-7 ilmeğimiz var boşlukta. Şu kalan kısmı şöyle göz kararı ikiye bölüyorum. Ve başlangıç noktamıza gelmiş olduk. Bakın 6 tane yuva oluşturduk zincirlerle. Şimdi burada 2 sık iğne, 2 çakma sık iğne, 3 tane ikili trabzan, 2 çakma sık iğne, 2 sık iğne. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Boşluktaki zinciri elime alıyorum. 1, 2 tane sık iğne doladım. 1, üçünü beraber topluyorum. 2 oldu. Şimdi 3 tane bir ikili trabzan yapacağım. İki, üç. Şimdi çakma sık iğneye dönüyorum. 1, 2. Şimdi 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Atlıyorum diğer zincire. 1, 2 sık iğne. 1, 2 tane çakma sık iğne. Birinci trabzan. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. Doladım. Birinci çakma sık iğne. İkinci. Birinci sık iğne. İkinci sık iğne. Hemen diğerini atlıyorum. 1, 2. 1, 2. Görüntümüz bu şekilde olacak ve sıramızı bu şekilde ilk sırayı dolaştık. Şimdi burada şurası birinci sık iğnemiz.
ilmeğimi arkadan öne doğru çektim. İlk sık iğnemin içerisinden bir zincir çektim ve aynı noktaya batarak sık iğnemi yapıyorum. 1, sıradakine batıyorum, yine sık iğne. 2, sıradakine çakma sık iğne yapıyorum. 1 ve yine sıradakine çakma sık iğne. Burada 3 tane ikili trabzanımız vardı. Birinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, ortadaki yani ikinci trabzanın tepesine bir, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Ortadakine 3 defa trabzan yaptık. Üçüncü olan trabzana da yine bir tane çakma sık iğne, çakma sık iğne, dolamıyoruz. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Diğerine geçerken yine 2 sık iğne çalışıyoruz. Yani burada yan yana 4 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane çakma sık iğnemiz oluyor. Bir tane ikili trabzanı yaptım. Sıradakine aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyorum. Ve yine trabzan yaptım. Bakın burada 4 tane sık iğnemiz oldu. 2 çakma sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane de ikili trabzanımız oldu. İlk sıranın aynısı, sadece ilk sırada 3 tane trabzan çalışmıştık. Bu sırada birinciye bir tane, ikinci ve sonuncuya birer tane batarak birer trabzan, ortadakini de 3 defa da batarak 3 trabzan yapıyoruz. Artırma yapmış oluyoruz. Çakma sık iğne ve 1, 2, 3, 4 tane çakma sık iğne, normal sık iğne yaptım. Görüntümüz bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi ve son sırada sık iğne yapacağız. Sıra sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin içerisinden batıyorum. İlmeğimi arkadan öne doğru çektim. Bir zincir çektim ve aynı sık iğneye batarak devam ediyorum. Tüm sırayı sık iğne yaparak tamamlıyorum. Yani sık iğnelerimin tepesine de sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğnelerimin tepesine de, trabzanlarımın tepesine de tamamen sık iğne yapıyorum. Ve motifimi tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi biraz büzülme olabilir. Ama gördüğünüz gibi düzeltince de açılıyor. Ütüleyince de gayet düzgün duruyor. Motifimizin duruşu bu şekilde. Bu makrome iple ördüğümüz zaman daha dik oldu. Bakın şuradaki boşluklar göründü. Burada boşluklar görünmediği gibi zaten görünse de üzerine yapraklarımızı yaptığımız zaman tamamen örtülecek. Bu kısımlar alt tarafı çalıştım çünkü birbirine diktiğimiz zaman bütünlüğü sağlayalım diye, yani güllere illaki bir taban lazımdı. O yüzden bu şekilde bir taban çalıştım. Şimdi de gül yapraklarımızın yapımımızı alıyoruz. Batacağımız yerler şu oluşturduğumuz çizgiler ve bu çizgilere bakın, şurada bir kat daha ip görünüyor. Şöyle göstereceğim.
Biraz zorlanabilirsiniz ama alıştığınızda emin olun bunun da üstesinden gelebilirsiniz. Şimdi burada hemen ipimle bir ilmek oluşturuyorum ve buradan çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çektim, doladım. Aynı noktaya batarak 3 seferde bitirdiğim trabzan yapacağım. Yani önce 1, sonra 2, sonra 2. Çektiğimiz zincirde bir trabzan sayılıyor. Aynı noktaya tekrar dolamamı yaptım. Şimdi üçledik burayı. Bir sonraki noktaya geçeceğiz. Hemen burayı belirleyelim. Böyle vere battığınız zaman burası şu altına girmiş ama 2 kat ip var burada, bakın. Şöyle ikisinden geçmiş oluyoruz. Dolamamı yapıyorum. Batacağım yere battım. 1 2 3. Tekrar aynı yere batıyorum. Önce birli, sonra ikili, sonra ikili ve üçüncü kez batıyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane üçlü grubumu oluşturdum. Şimdi dönüyorum. İlmeğimi biraz uzattım. Zincir çekmiyorum. İlk batacağım noktaya batıyorum. İlmeğimi aldım. Bu ilmeği de biraz uzatıyorum. İkisini beraber topladım. Sonra bir zincir çektim. Bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Aynı noktaya ikinci kez 3 seferde topladım, trabzan yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesine geçiyorum. Birli, ikili, ikili şeklinde. Aynı noktaya ikinci. Bir sonrakine geçiyorum. Her trabzanın tepesine 2 defa çalışıyoruz. Ve ilk çektiğim zincirin tepesine de batıyorum. Görüntü bu şekilde. Aşağıda 3 3 2 tane grubumuz vardı, 6 tane. Burada da 12 oldu. 2 4 6 8 10 12. Şimdi tabanımıza geliyoruz. Burada 1 2 3 4 5.'ye yine aynı şekilde battığımız şekilde batacağız. Şöyle yerimizi belirliyorum. Şu ipimi düzeltmediğim için normalde direkt batabilirdik. 1 2 3 4 5.'ye batıyoruz. İlmeğimi burada kaydırdım. Bir zincir çektim ve ters sık iğne yapacağız. En son trabzanın tepesine tersten batıyorum. İlmeğimi aldım.
İkisini beraber topladım. Bir önceki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım. İkisini beraber. Bir öncekine batıyorum. İlmeğimi çektim yine. İkisini topluyorum. Son kez yapalım. Bakın ilmeğimiz dururken bir önceki trabzanın tepesine batıyoruz. İlmeğimizi aldık. Burada 2 ilmeğimiz var. İkisini beraber topluyoruz. Yaprağımızın sonuna kadar. Ters sık iğnemi yaprağımın sonuna kadar yaptım. Buradan hiç saymamıza gerek yok aslında. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. Zaten diğerini de diğer ucunu batmıştık. Hemen yanındakine de batıyoruz. İlmeğimizi kaydırdık. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı ilmeğimizi kaydırdığımız noktaya batarak trabzan çalışıyoruz. İlk yaprağımızda olduğu gibi ilk sırasını oluşturuyoruz. İkinci yaprağın ilk sırası. İlk üçlü grubumuz burası. İkincide de şu uç kısmı battığımız yere batıyoruz. Yani burayı ikinci defa kullanmış oluyoruz. Aynı noktaya üçüncü trabzanımı da yapıyorum. Bu iki yaprak gülümüzün goncası olacak. Yani tam orta noktası. Bu birincisiydi. Şimdi ikincisinin de ilk sırasını yaptık. Zincir çekmeden dönüyorum. İlmeğimi hafif uzattım. İlk batacağım yere batıyorum. İlmek aldım. Bunu da uzattım. İkisini bir topladım. Bir zincir çektim. Bu birinci trabzanımız. Aynı yere ikinci kez trabzanımı yapıyorum. Ve tüm trabzanlarımın tepesine de ikişer defa batarak ikişer trabzan yapıyorum. Yaprağımın ikinci sırasında tamamladım. Şimdi bu birinci sıradaki ikinci yaprağımız olacak. Şöyle birbirine bakın dolanmış bir biçimde boncayı oluşturacak. Burada da batacağımız yer ilk yaprağın hemen battığımız yerin bir öncesindeki yer. Şöyle yine ilmeğimi buradan kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çektim. Yine ters sık iğnemi yapmaya başlıyorum. İşin açığı bu gülleri yapmak biraz meşakkatli olduğu için tüm motifleri o yüzden güllü yapmadım. Arka tarafı da biraz sade olsun. Çantamız biraz kolaylaşsın istedim.
Ters sık iğnemi yaparak sıra sonuna geliyorum. Bu taraftan da yine şu battığımız nokta, bir öncesi de burası. Bu noktaya batıyorum. Eliniz biraz sıkıysa burada zorlanıyorsunuz ama çok zorlanırsanız ince bir tığ ile de bu kısmı yapabilirsiniz. 2 yaprağımızı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Hemen zincirimin hizasından batacağım yere geliyorum. İlmeğimi kaydırdım. 1 2 3 ve aynı yere batarak 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi yanındaki noktaya geçiyorum. Altı oldu bu iki yaprakta, bu şekilde 6 tane trabzan kullandık ama dıştaki yapraklarımızda, yani ikinci ve üçüncü sırada kullandığımız yapraklarda 6, bir grup daha yapacağız. 9 tane trabzanımız olacak. Yapraklarımız biraz genişlemiş olacak. Bakın böyle 3, 6, 9 oldu. Şimdi aynı burada gösterdiğim gibi ikinci sıraya çıkarak her trabzanın tepesine yine ikişer tane trabzan yapacağız. İlkinde bu şekilde çıkıyoruz. Ve aynı yere ikinci defa batıyorum. Ve diğerlerine de çift batarak toplamda 18 tane trabzanımızı oluşturalım. Yaprağımın ikinci sırasını tamamladım. Şimdi buradan sonra sayacağız. 1 2 3 4 5 6. noktaya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve ters sık iğne yapmaya başlıyorum, yani geriye doğru. Ters sık iğnelerimi de tamamladım. Şimdi bu taraftan da yine hemen dipten sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. noktaya sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum ve sabitlediğim noktaya batarak 2 tane daha trabzan çalışıyorum aynı yere. Şimdi bir sonraki noktaya geçiyorum.
3 3 2 grubum oldu. Ve üçüncü grubumuz için batış yapıyoruz. Döndüm. Hiç zincir çekmeden ilk batacağım yerden ilmeğimi aldım ve uzattım. Hemen ikinci trabzanımı da yapıyorum. Yine her trabzanın tepesine çift batarak trabzanlarımızı yapalım. Sıramı tamamladım. Burada hemen ilk yaptığım yaprağın dibindeki batım yerine batıyorum. Ve sabitliyorum. İlkinin üzerine gelmiş oldu. Bu kat kat katmerli durmasını sağlayacak. Şimdi yine ters sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci yaprağımı ters sık iğnesini tamamladım. Burada 1 2 3 4 5 6. noktaya 1 2 3, burası da 6. nokta. Battım. Bu sırada 3 yaprağımız olacaktı. 1 2 tanesini yaptık. Şimdi üçüncüdeyiz. Bu birinci üçlü grubumuz. Şimdi sırasıyla buraya ve buraya da yapalım. Ve daha sonra ikinci sıramızda tamamlayalım. Yaprağımızın uç kısımlarını nereye monte edeceğimizi yine beraber devam ederek görelim. Üçüncü yaprağımı da tamamladım gördüğünüz gibi. Ve ikinci yaprağın hemen dibindeki batım yerine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ters sık iğnemi yapıyorum. Yine ters sık iğnelerimizi yaparak en son noktaya geleceğiz. En son noktada da yine ilk yaptığımız yaprağın başlangıcından bir önceki batım yerine batacağız. Ters sık iğne sıramı tamamladım. Ve burada ilk yaprağımızın hemen dibindeki batım yerine sabitliyorum. O kadar sık örmüşüm ki bir, iki, üç ve hemen şöyle karşıdaki herhangi bir batım yerine batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Bakın ikinci sıramız da bu şekilde tamamlandı. Ortadaki göbek kısmımız ve 3 yapraklı ikinci sıramız. Şimdi 5 yapraklı son sıramızı yapacağız. Yine yaprağımızı
Buralarda gösterdiğim gibi tamamlayalım ve batacağımız yerleri beraber batalım. İlk yaprağımı tamamladım. Bu üçüncü sırada yaprak sayısı fazla olduğu için şuradan saydığımız batım yerlerinde 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. Diğerlerini de 6.'ya batmıştık. Yine sık iğnemi tamamlıyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Bu taraftan da yine 1, 2, 3, 4, 5. noktaya batıyorum. Ve ikinci yaprağı yapmaya başlıyorum. Şimdi burada da yine yaprağımızı aynı şekilde yapacağız. En son, yani şuradaki soldaki uç kısmını şu noktaya monte edeceğiz. Buradan ters sık iğnemizi yaparak geleceğiz. Ve 1, 2, 3 tanesine zeminini yapacağız zaten yaprağımızın. 1, 2, 3, 4, 5.'ye diğer uç kısmını da monte edeceğiz. Burada 1, 2, 3'üne yaprağımızın üçlü grubunu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5.'ye monte edeceğiz yine. Sık iğne, ters sık iğneden sonraki uç kısmını. Şurada 1, 2, 3 tanesine yine yaprağımızın zeminine koyacağız. 2, 4, 5.'ye monte edeceğiz. Burada yine 3 tane yaprağımızın zeminini oluşturacağız. Ve yaprağımızın uç kısmını da şu noktada birleştireceğiz. Bu kısmı yine beraber devam ederiz. Yani yaprağımızı yaptığımız zaman ilk birleştireceğimiz nokta hep yaptığımız bir önceki yaprağımızın dibindeki nokta olacak. Sık iğnemizi yapıp geldikten sonra da buradan 5 tane sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye monte edeceğiz. 2, 3 yaprağımızı daha yapacağım. En son birleştirme yerini yine beraber yapacağız. 5. yaprağımı da yaptım. Bakın ilkini bir önceki yaprağın dibinden hemen. Şimdi burada iç kısımdan birleştireceğiz. Yani bu yaprağın içinden çaprazına yerleştireceğiz. Hemen yaprağı ilk battığımız yerden bir önceki batım yerine batıyorum. Buradan kaydırdım. Bir zincir çekerek sıkıladım ve kopardım. Bakın yapraklarımızın bir ucu yaprağın arkasında dışta kalacak, bir ucu iç kısımda. Hep bu şekilde denk gelecek ve motifimizi tamamlamış olduk. Son birkaçında şöyle atladığımız ilmek 5.'ye değil de 6.'ya battım, yine fazladan kaldı. Bu bölümde çantamızın motiflerini tamamladık. Çantamızın motif birleştirmesi ve çanta sapının monte edilmesini ikinci bölümde anlatacağım. Bu bölüm için herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtirseniz en kısa sürede dönmeye çalışırım. Umarım çantamızı beğenmişsinizdir. Motifleri hazırlayın, ikinci bölümde beraber çalışalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.